Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir füme rengi bir ipim var. Orta kalınlıkta bir ip. Onunla güzel bir model başlayacağım. Şöyle parlak, dokusu güzel olan bir ip. Himalaya'nın ihraç fazlası iplerinden. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimizi kurmaya ilmekle çıkararak başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Şöyle ilmeklerimizi tek tek alalım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. 2, 4, 6, 8, 10 diye devam edecek ilmek sayımız. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayabiliriz. İlmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bir ilmek daha aldım. Toplamda 20 ilmek var şu anda şişimde. Hemen bu ipimi düğümlüyorum alttan. Şu şekilde düğümledim. Kenar ilmeğimizi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz bu modeli. Yapacağınız örgüye uygun lastik tercih edebilirsiniz. Ben bu küçük parçayı şöyle haroşa lastik üzerinde göstereceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa ters örerek yapanlar da var. Yani sonuçta aynı, fark eden bir şey yok. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Evet. Bir sıra daha yapalım. Örgümüzün ön yüzüne geçince modelimizi kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle 2 sıra haroşayı oluşturduk. Bakın 2 diş oldu. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Modelimiz zaten tek sıradan oluşmakta. Şu anda örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizi kuracağız. Modelde arka yüzünde de ön yüzünde de aynı işlemleri yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan önce bir ilmek çıkarttım, aldım. Bakın aldım. Sıradaki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Yani ilmeğimizde ne artma ne eksilme oldu. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Ön yüzünde de arka yüzünde de bu işlemi yapacağız.
Tabi biraz beraber yapalım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sağ şişime aldım örmeden. Ve sol şişimdeki ilmeğimi ikisini, bakın, bir öndekini bir de arkasındakini düz örerek kestim. Şu şekilde yaptım. Aynı işlemi yapıyorum. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğim ve arkasındaki ilmeği de alarak iki ilmeği düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Aynı şekilde devam ediyorum. Arka tarafta da ön tarafta da aynı şekilde örgümüzü yapacağız. Modelde kaydırma yok. Yani tek sıradan oluşan kolay modellerden istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Bunu arkadaşlar biraz daha dolgun, böyle kalın iplerle, kalın şişlerle yaparsanız model daha da gösterişli olur. Kendini gösterir. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın zaten ilmeklerimiz ikili ikili gruplar halinde oluştu. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan, bakın şu ikili ilmeğin orta boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Önce ilmeğimi çıkarttım. Daha sonra iki ilmeğimi bir örerek kestim. İkili ilmeğin orta boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Ara boşluktan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Ara boşluktan bir ilmek çıkarttım ve iki ilmeğimi düz örerek kestim. İkili ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım, örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça basit. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika bir model bence. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. İkili ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Sağ şişimi aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. İlmek sayımızda ne artımı oluyor ne eksilme. Aynı şekilde devam ediyor. Son iki ilmeğimiz kaldı. Yine birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi 2 sıra yaptık arkadaşlar. Model böyle devam ediyor. Arka yüzünde de ön yüzünde de aynı işlemler. Önce kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyoruz ve sıradaki iki ilmeği de düz örerek kesiyoruz. Evet, model ilerledikçe kendini gösterecek. Harika. Şöyle çıtı pıtı her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model. Bir de ayrı bir parça yapmıştım. Onu göstereyim size. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Aynı şekilde yapılınca ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Şunu kenara bırakayım. Bunu da
şöyle boncuk tipi boncuk lastikle başladım. Bakın şöyle boncuk lastik. Bunun da kanalda videosu var arkadaşlar, kanalımda. İsterseniz aşağıya linkini bırakabilirim. Yapmak isteyenler oradan bakabilir. Bu lastiği yaptıktan sonra modeli kurmaya başladım. Şöyle şuradan itibaren modeli kurmaya başladık. Bakın modelin arka yüzü, ön yüzü aynı. Modelde bir farklılık yok. İki yüzü de aynı olan bir model. Tek sıradan oluşan, ilmek sayısı da 2 ve 2'nin katları. Yapacağınız örgüye göre de ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp başlayabilirsiniz. Kenar ilmeklerimiz. Evet, gördüğünüz gibi harika bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.